Merhabalar, ben Nazan Özbay. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Çok uzun zaman oldu sizlerle bir araya gelmeyeli. Yine ben böyle biraz içime çekilmiştim açıkçası. Çok fazla bombardıman var her taraftan sosyal medyayla ve biz aslında bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu bazen kaçırabiliyoruz. Bu kadar uyaran etraftan bizi didiklediğinde ve bazen de biz o enerjiye yanıt verdiğimizde bu beni çok yordu. Beni yorduğunu düşündüğüm için de bir yorucunun arasına karışmamak adına belki de birazcık daha kendimle kalmak. Yine çalışmalarıma devam ettim. Yine birlikte yolculuk yaptığım dostlarımla bir arada oldum. Ama söyleyeceklerim de bu arada herhalde birikti ve yeniden YouTube videolarıyla sizlerle birlikte olmayı seçtim. Zaten bu kanalı açarken aslında yani çok güzel konuşan, çok güzel bilgiler aktaran insanlar var. Bir de ben mi aralarına karışacağım? Yani dediğim bir dönemde bir dostum bana yine böyle bir araya geldiğimiz, güzel sohbetler edip farkındalıklar yaşadığımız bir çemberde belki de senin söylediklerini duymaya ihtiyacı olanlar var ve onlar sana nasıl ulaşacaklar dediğinde zaten evet deyip bu kanalla buluşmuştuk ve buluşturmuştum herkesi. Süreçte bana o arkadaşımın söylediğini ne kadar aslında doğru olduğunu gösterdi. Çünkü çok muhteşem canlarla YouTube aracılığıyla tanıştım, birlikte çalıştım, birlikte yolculuk yaptım. O yüzden hepinize bu kanala abone olan, bu kanalla etkileşimde olan, beni dinleyip belki benimle birlikte bir soruyu sorup hayatında farkındalıkla beraber yepyeni seçimler yapan herkese şükran duyduğumu söylemek istiyorum. Ve bunu da her an hatırlayabilmemiz için, bu şükran enerjisini her an hatırlayabilmemiz için neler mümkün diyorum. Dün aslında yaklaşık böyle 1-2 haftadır YouTube videolarını yeniden çekme konusunda içsel bir motivasyon hissediyordum. Söyleyeceklerim birikti belki de çünkü bu arada hiç boş durmadım. Hem kendi hayatıma hem birlikte çalıştıklarım hayatına farkındalıklar çok genişlemeye başladı. Çok özel bir dönemden geçtiğimizin çok farkındayım. Enerjiler değişiyor, bizlerin bilinçleri genişliyor ve bilinç değişiyor. Dolayısıyla bu süreci biraz daha kolaylaştırabilmek, daha farkında ve nelerle bağlantıda olduğumuzu seçebileceğimiz noktada bir arada olmak önemli diye düşündüm. O yüzden de ben kendi farkındalıklarımı ve benim için işlevsel olanları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım hepimize katkı olur ve bakalım hangi sihri, hangi mucizeyi birlikte açığa çıkaracağız hep sorduğum gibi. Son dönemlerde en çok kullandığım kelimeler benim için de işte soru, biliyorsunuz zaten soru dilini öğreniyoruz diyorum. Enerji dilini öğreniyoruz diyorum. Çünkü aslında bilmediğimiz bir şey değil. Hepimiz bunu bilerek bu dünyaya geliyoruz ama o kadar programlar ve o kadar bakış açılarıyla zihnimiz, alanımız dolu oluyor ki enerjiyi bildiğimizi bile bilmiyoruz. Enerjinin farkında olduğumuzun bile farkında olmuyoruz ve bir tanıma soktuğumuz için de bir enerji çalışması dendiğinde hemen o yargılarımızı devreye sokuyoruz. Dolayısıyla işte mesela yine çok kullandığımız sözcüklerden bir tanesi yargı kelimesi. Hiç bilmeyiz değil mi hiçbirimiz? Yani hepimiz yargılanmamak için bir şeylerden kaçındık ve fark etmeden diğerlerini yargıladık ve yargının aslında olması gereken bir şeymiş gibi olduğunu düşünerek yaşadık. Oysa yargının hepimizin yaşamlarında nasıl ayrım duvarları yarattığının farkına varmaya başladığımızda işte o yargının, yargıda olmanın, diğerini yargılamanın, kendini yargılamanın aslında kendimize yapabileceğimiz en kötü şey olduğunu fark etmeye başladığımızda tamam, bunun ötesine nasıl geçeceğiz alanına geldik. Bu kolay oldu mu? Her zaman kolay olmuyor. Özellikle kendinizle ilgili çalışıyorsanız anlaması güç, inanılmaz bir organizmayız gerçekten. Beynin çalışması hala araştırılıyor ve tek bir doğru asla olmayacak. Tezler tartışılıyor.
Biz hangisi bizim için hafifse o alandan ilerlemeyi seçen canlar olarak bildiğimiz o enerjiyi aslında hayatımızda daha görünür hale getirmek, bunun daha farkındalığıyla yaşamak ve seçimlerimizi buna göre yapmak üzerine neler mümkün alanındayız. Dediğim gibi birçok kelime giriyor hayatımıza, belki daha önce hiç kullanmadığımız. Mesela benim bugünlerde alanımda olan şey savunmasızlık, incinebilir olmaya izin vermek, alıp kabul etmek ve seçim. Ve sorular zaten olmazsa olmazlarımız ve katkı enerjisi. Bütün bunlar üzerine bakıyorum. Hakikaten seçimler yapıyoruz ama bu seçimleri hangi bilinç düzeyinde yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz? Bunun ne kadar farkındayız? Yaptığımız seçimlerin aslında yaşamımızı nasıl yarattığının ne kadar farkındayız? Seçimlerimizi yaparken gerçek kendi özümüzden gelen, bizim hayatımızı yaratacak, bizim kendi saf seçimimizi mi yapıyoruz yoksa bunu niye yapmıyoruz? Veya işte katkı enerjisi dediğimizde neyi ve kimin yaptığını katkı olarak alıyoruz da katkının ne kadar farkında olup farkında olmadan yaşıyoruz. Veya demin söylediğim yargının dediğim gibi hepimizin arasında nasıl ayrım duvarı yarattığının farkındayız. Ve bu ayrım duvarlarının aslında diğerleri için yarattığımız bu ayrım duvarının aslında kendimizden de ne kadar uzaklaşmamıza katkı olduğunu, uzaklaşmamıza neden olduğunu ne kadar fark ediyoruz. Bunlardan bahsediyorum. Ve tabii ki dedim ya seçimlerden bahsediyoruz. Nasıl seçimler yapıyoruz? Ben 2018 yılında Ocak ayında yani kış mevsimi ülkemizde dünyanın kuzey kutbunda kış mevsimiyken bir arkadaşımın birkaç senedir yaptığı bir yolculuğa dahil olmayı seçtim ve yaklaşık 40 gün boyunca dünyanın güney kutbuna yakın bir bölgesine yolculuk yaptım. Okyanusun içinde adalar, Cabo Verde diye geçiyor. Ülkemizde de Yeşilburun Adaları deniyor. Oraya bir yolculuk yaptım arkadaşımla birlikte ve 40 gün süren, belki 40 günü birazcık geçen bu yolculuk benim hayatımda dünyayı algılama, kendimi anlama, algılama, diğerleriyle ilişkimi, yaşadığım yere bakış açım, bunların çok ciddi anlamda değişmesine katkı oldu. İlk yaptığım seyahat değildi tabii dünyanın bu kadar uzak bir bölgesine. Daha önce de Asya ve Doğu Asya'ya gittiğim çok olmuştu. Ancak bu yolculuk bende bambaşka bir alanı açığa çıkardı. Çünkü çok uzun bir süre kalabildim. Bir sene öncesi aynı teklifi aldığımda arkadaşımdan bunun benim için asla mümkün olacağını düşünmedim o anda. İçimden böyle o enerji aktı, orada olmak istedim, orada olmayı seçtim. Ama seçiyorum da dedim hatta. Ama zihnim ve benim kim olduğum, ne olduğum, nerede olmam gerektiği ve bir şeyleri nasıl yapmam gerektiği ile ilgili bütün o düşünceler benim o yolculuğu yapmamı aslında engelleyen şeylerdi. Çünkü benim burada kalmam gerekiyordu, çalışmam gerekiyordu, işimi bırakamazdım. İşimi bıraksaydım hem kendim için hem diğerleri için bu nasıl mümkün olacaktı? 40 gün gibi bir süre boyunca hiç kimseyle yakın temasta olduğum ve benim aslında konfor alanımı oluşturan, belki hayatımda ne kadar önemli olup olmadıklarını hiç sorgulamadığım ama sadece olmaları gerektiğini zannettiğim bütün o insanlarla bu kadar uzakta kalmak, iletişimsiz en azından tabii ki var ama hani yakın temas iletişimde olmamanın benim için ne kadar yorucu ve hiç bilmediğim bir coğrafyaya, hiç bilmediğim insanlarla ve hiç bilmediğim dillerle birlikte yolculuk yapmanın beni ne kadar yorucu, yıpratıcı, zorlayıcı olabileceğini böyle düşünmeye başladığım an itibariyle hakikaten gitmemek en konforlu seçim haline geliyordu. Ama içimdeki o bunun ötesine nasıl geçebilirim,
sırada ne var ve başka neleri seçebilirim sorularının açığa çıkardığı alansa yepyeni deneyimlerin beni beklediğini ve yepyeni bir aslında kendimle buluşabilmenin alanının benim için açık olduğunu gösteriyordu. Evet, neyi seçeceğiz? Hangi seçimi yapacağız ve bu seçim nasıl bir gelecek yaratacak? İşte bu soruları boşuna sormuyoruz. Hakikaten kendimiz için hafif olanı seçmeye devam ettiğimizde biliyorsunuz bizim için doğru olanı seçmiş oluyoruz. Yani bizim için doğru olanı seçmek aslında aynı zamanda hafif olanı seçmek. Evet, doğru, bir yıl öncesinde benim için bu ağır bir seçimdi. Çünkü henüz ben hazır değildim. Henüz kendimi bunun için hazır hissetmiyordum. Henüz enerjim buna hazır değildi bir kere zaten tutunduğum ve benim için önemli, değerli yaptığım şeylerden uzaklaşabilmek kolay değildi. Bir sene sonraysa ben bu seçimi yapabildim ve oraya gidebildim. İçimde inanılmaz bir heyecan vardı. Bir kere heyecanla korkuyu çok karıştırdığımızın farkında olun. Birçok insan korkuyorum diyor ama aslında belki de o çocukluğumuzdan itibaren korku ve heyecanın birbirine karışan o ince çizgi enerjisinin farkındasızlığını yaşıyoruz. Aslında belki de sadece heyecanlanıyoruz. Bilinmeyen çünkü korkutur. Bilinmeyenden korkmaya programlandık biz ve bilinmeyen birçok çoktan seçmeli bilinmeyen. Yani hem kendimin böyle bir durumda neler yaşayacağını ve ne tepki vereceğinin bilinmeyeni hem de birlikte yolculuk yaptığım ve gittiğim alanda bilinmeyenler. O kadar çok bilinmeyen var ki dolayısıyla orada rahat hissetmek hiç kimse için belki kolay olmayabilir. Ama işte o yolculuğa başladığınızda, o alana geçtiğinizde yaşam size bambaşka hediyelerini sunmaya başlıyor. Hani yine bazen diyorum ya evren sırtımızı kolluyor. Ben bunu böyle bir kitaptan öğrendim ve bu doğruymuş. İnsanlar bunu söylüyor, bunu yaşayanlar da evet doğru diyor. Bu yüzden demiyorum. Hakikaten biz bir adım attığımızda aslında her şeyin nasıl o seçimimizle ilişkili olarak bize destek ve bize katkı olarak ilerlediğini bilmek aslında evrenin bizimle nasıl işbirliği yaptığı alanını keşfetmekle ilgili. Oysa biz neye programlıyız? Her şey mücadele olmalı. İşte tüh başıma bak neler geldi. Enerjimiz buna programlı olduğu için o aslında işbirliğini görmeyi belki seçmiyoruz, görmezden geliyoruz ve işbirliğini aslında talep etmeyi bilmiyoruz aslında en doğru olarak. Evren sırtımı kolla, evren bana güzel bir şey göster, evren lütfen yolumu bana göster deyip o katkıyı alabilmeye başladığımızda ise bambaşka bir iletişim ağı da yine aramızda örülmüş oluyor. Ve yolunuza öyle insanlar çıkıyor ki bir anda yolculuğunuzu kolaylaştıran, gittiğiniz yerde sizin hayatınızı kolaylaştıran ve neyi seçiyorsanız, eğlenmeyi seçiyorsanız sizi daha çok eğlendiren insanlar açığa çıkıyor. Ve böylelikle aslında zor dediğiniz o seçimleri yapmaya başladığınızda ve bunu soruyla zenginleştirdiğinizde yani işte neler mümkün, sırada ne var, kimler bana katkı olabilir, bugünün hediyeleri neler, bugünün mucizeleri neler, bugün ben kim olacağım enerjisinde olduğumuzda işte o programlar dediğimiz korku pardon ya da işte birçok şey devre dışı kalıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bir deneyimin içerisinde buluyoruz kendimizi. Yine Gary Douglas'tan duymuştum ben yaşam deneyim bolluğu diye ve böyle içimde hafif bir titreşimle beraber hoş bir melodi sanki çıktı bu cümleyi duyduğumda. Yaşam deneyim bolluğu diye. Şimdi lütfen olduğunuz noktada durun ve hangi deneyimleri yaşayıp yaşamadığınıza bir bakın. Bir yaşadıklarınıza bakın, bir de yaşamak istediklerinize bakın. Yaşamak istediklerinizi ne kadar bekletiyorsunuz? Niye bekletiyorsunuz? Yaşamak istediklerinizi yapmanızın önünde neler duruyor? Bunun için ne kadar paraya ya da zamana görev verdiniz? Ve gerçekten aslında bu seçimi yapmanızın önünde duran şey tam benim anlattığım gibi zaman
mı, başka şey mi, ilişkiler mi, para mı, neyse, bunun sadece tutunduğunuz bir şey olduğunu fark etseydiniz ve aslında böyle bir deneyimin gerçekten realitenizi nasıl değiştirebileceğinin farkındalığına açılsaydınız. Mesela içinde yaşadığımız bu dünya, biz genişleme egzersizleri yaptırıyorum ve bundan mutlu olmayan, bununla rahatlamayan kimseyle karşılaşmadım şu anda. Belki bunca yıldır bir iki kişi demiştir genişleyemiyorum diye. O da zaten kendileri kontrolü çok seven ve çok fazla zihinde yaşayan insanlar oluyor genelde. Çünkü bir formatı olması gerektiğini zannediyorlar. Oysa sadece izin vermek, sadece kendinden bunu talep etmek bile bunun gerçekleşmesini sağlayabiliyor. O yüzden o genişleme egzersizlerinin ne kadar rahatlattığını biliyoruz. Şimdi kendi yaşamlarınıza bakın. Ne kadar sıkışıksınız, ne kadar alanınızı daraltıyorsunuz, ne kadar sınırlı bir alandasınız ve sınırlarınızı ne kadar genişletebiliyorsunuz ona bir bakın. Bunu gündelik hareketleriniz, gündelik gözlemlerinizle anlayabilirsiniz. Ya yaşamınızda gerçekten sizi bütün bu alanınızı zıplatacak bir seçim yapsaydınız ve zihninizin sınırlarının ötesine geçebilecek bir alana seyahat etmek mesela biraz önce bahsettiğim gibi bir alana geçseydiniz bu yaşamlarınızda ne yaratırdı? Bu şu anda bunu hayal etmek bile enerjinizde ne yaratıyor? Biliyorsunuz birkaç yıldır Bali'ye bilinç ve neşe turu düzenliyoruz sevgili Barışcan Turgut'la. Bizim için bu büyük bir hediye. İlk yıl gittiğimizde zaten oraya gidebilmek bizi inanılmaz büyütmüştü, genişletmişti ve o eğlencenin mümkün olduğuna, dünyanın güzelliğine hayran olmamıza neden olmuştu. Ve seçimimizle bunu bizim gibi yaşamak isteyenler için nasıl kolaylaştırabiliriz dediğimizde zaten böyle bir tur haline geldi. Hem çalışmalarımızı yapıyoruz bu turda hem de beraberinde Bali'nin o hem otantik hem egzotik müthiş ada olarak alanı yaşıyoruz, deneyimliyoruz beraber. Ve bu gezilerde hem kendim için bunu kolaylaştıran işte daha önce yapmış olduğum seçimlerle dünyanın gerçekten keşfedilesi olduğu hem de bunun aslında seçen herkes için nasıl mümkün olduğunu bir kez daha bilinmesiyle ilgili olduğunu buradan da söylemek istiyorum. Dedim ya bu ilk uzun zaman sonra YouTube videom. Çok da uzatmak istemiyorum ama sohbetlere devam edeceğiz sizlerle. Sizlerden de gelen işte şu konuda da nasıl konuşabiliriz, hangi soruları sorabiliriz, bu alanı nasıl açabiliriz diye yanıtlar gelirse eğer bununla da ilerlemeyi seçiyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.